Şimdi bu parçamızı bitirdik. Yönü aynı olmak üzere 2 tane göğüs kısmına gelen parça dedik. Bu orta parçası. Şimdi 4. parçayı yaparken, yani parçaları öyle yapacağız ki hiç arada birleştirmek için dikiş olmayacak. O yüzden 4.'yü mesela çizgisi burada olacağı için bu kısmı yaptığımızda burası iki tarafı da ilmek alarak işlenecek, örülecek duruma gelecek. O yüzden 4. parçayı biz bu kısma öreceğiz. Burayı da yapabilmek için bizim orta çizgimiz burası olacağı için ne yapacağız? Buradan 45 ilmek şişimize atacağız. Bir orta ilmeği yapıp geriye kalanını buradan ilmek alarak buradaki motifi yapmış olacağız. Buradaki parçayı. Şimdi şişimize 45 adet ilmeğimizi atalım. Şimdi 45 ilmeğimizi şişimize attık. 2, 4, 6, 8, 10, 45. 45 ilmeğimizi attıktan sonra dördüncü parçamızı öreceğiz. Şimdi 4. parçamızı ne demiştik? Buraya öreceğiz. Çizgi orta kısma gelecek şekilde. Şimdi buradan köşeye geliyoruz. İlmekleri hep ön kısımdan alıyorduk. Bir köşede bunu ilmeği köşe olarak aldık. Bunu 1 sayıyoruz. Şimdi buradan 45 tane ilmeği buradan çıkartıyoruz. Yani bunu şöyle yakından gösterirsem şu uç kısmından da alabiliriz. Oluşan boşluklara bu şekilde 45 tane ilmeği alıyoruz. 44 ve bir tane de olmak üzere 45 ilmeğimizi aldık. Böylelikle burada da modelimizi kurmuş olduk ve arkaya dönüyoruz. Yeniden diğer parçalarda yaptığımız gibi haroşa örgümüze devam ediyoruz. Artık burada bunu göstermeyeceğim. Diğer parçalarda yaptığımız gibi nasıl yapıyorduk? İlmeği aldıktan sonra arkasında haroşayı yapıyorduk. Ortadaki ilmeği örmeden alıyorduk. Ön tarafta ortadaki ilmekten 2 kesiyorduk. Yani bir tanesini şişe geçiriyorduk. Diğerini ikisini kesip şişteki ilmeği onun üstünden atlatarak orta kısımda her sırada 2 ilmek kesmiş oluyorduk. Şimdi bunu artık şöyle gösterirsek, böyle gösterirsek şimdi modelimizi buraya kurmuş oluyoruz. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz ve 4. parçamızı da bu kısımda
örmüş olacağız. Dördüncü parçamızı örerek tamamlayalım. Şimdi dördüncü parçamızı da örmüş olduk. Pardon, yanlış, şu şekilde yapacağız. Evet. Şimdi iki parçamızı tek tek örmüştük. Üçüncü parçada bu iki tane parçayı birleştirdik. Dördüncü parçamız bu oldu. Şimdi sıra geldi beşinci parçamıza. Şimdi beşinci parçayı yaparken şu şekilde düşüneceğiz. Buraya yapacağız beşinci parçayı. Ancak çizgilerimiz hep ortada olduğu için bizim çizgimizin de ip almayı da biliyorsunuz ön taraftan yapıyorduk. Bu ortadan olması lazım. O yüzden ne yapacağız? Önce buradan 45 tane ilmeği alacağız ve sonra 45 tane ilmeği de buradan şişe ilave edeceğiz. Şimdi buradan 45 tane ilmeği parçadan çıkartalım. Onun için şu ilk başta, ilk köşeden önce bir ipimizi bir sabitleyelim. Kayma olmasın. Şimdi buradan ilk ilmeğimizi aldık. Ve diğer sıralarda yaptığımız gibi ilmeği çıkartıyoruz. Şimdi bu ilmek çıkartmayı yani belli yerlerden de yapabilirsiniz. Ben genelde şu alt kısımdan yapıyorum. Hep diğer parçalarda da aynı şekilde yapmakta yarar var. Yani diyelim ki ilmeği buradan aldınız. Hepsini de buradan alın. Bir alttan geçirerek önce bu parçada 45 tane ilmeği alıyoruz. Kırk beşinci ilmeğimizi de aldık. Şimdi 45 ilmeği aldıktan sonra burada önce bir tane orta ilmeği yapıyoruz ve ipimize yine 45 tane 2 3 4 5 45 tane ilmeği şişimize takıyoruz. Şimdi 45 ilmeğimizi de şişimize taktık. Arka kısmını örüyoruz. Diğer taraflarda olduğu gibi yani sadece iplerin takma yönleri özellikle önemli. Bir yanlışlık olmasın diye. Buradan haroşemizi örüyoruz. Yaptığımız işlem diğerlerinde olduğu gibi arkadan kesmeden örmek, ön tarafta ise ortadaki 3 ilmeği bir ilmeğe düşürerek yine kesme işlemini yaparak devam etmek. Bunları artık tek tek göstermiyorum. Bu şekilde oldu burada da. İlmeğimizi buraya taktık 5. parçamızda. Şişimize geçirdik. Şimdi arkadan öreceğiz. Ön taraftan yine orta kısımda 3 ilmeği bir ilmeğe düşürerek kesme işlemini yapıp bu ortadaki çizginin oluşmasını sağlayacağız. Bu sefer çizgimiz nereden oluşacak? Burada ördüğümüz parçanın bu kısmında, bu orta kısmında
çizgi oluşacak. Şimdi bu parçayı da örüp tamamlayalım. Şimdi bu parçayı da bitirdik. Böylelikle 1, 2, 3, 4 ve 5 tane parça örmüş olduk. Şimdi şu şekilde yaparsak, bakın hep kendime göre ön kısmını, iki önü kendime göre öne alıyorum. Şimdi bunları ördük. Şimdi yapacağımız işlem, artık bunun bu detayını göstermeyeceğim, ilmek alışını. Bu boşluğa ve bu boşluktaki parçayı örmek. Bunun için ne yapacağız? Buradan 45 tane ilmek alacağız. Bir tane orta ilmek, buradaki çizginin devamı olmasına dikkat edeceğiz. 45 tane de buradan ilmek alacağız. Bir parça burada öreceğiz. Aynı şekilde 45 ilmek buradan alacağız. Bir tane orta çizgiden alacağız. 45 tane de bu kenardan alarak bir parça da burada öreceğiz. Bu kenarda ördüğümüz iki tane parça bizim artık şöyle kapattığımız zaman bakın bluzumuzun dikiş yerleri bu parçanın ön kısımları oluyor. Şimdi arka kısmına geçmezden önce bir buraya ve bir buraya olmak üzere iki ayrı parçayı öreceğiz. Tekrar söylemek istiyorum. 45 tane buradan ilmek alacağız. Bir tane orta çizgisi, 45 ilmek buradan. Aynı şekilde 45 ilmek buradan alacağız. Bir tane orta çizgisi için 45 ilmek de burada alıp bu iki parçayı öreceğiz. Şimdi bu iki parçayı örelim ve ondan sonra tekrardan devam edelim. Şimdi iki parçamızı yine ördük. Bu parçayı ve bu parçayı örmemiz gerektiğini konuşmuştuk ve onları ördük. Şimdi bu hale geldikten sonra bluzumuz biraz daha şekillenmiş oluyor. Şimdi bu sağda ve solda ördüğümüz parçaları orta çizgisinden itibaren katlıyoruz. Bakın, katladığımız zaman bana göre burası göğüs kısmı. Aşağıya doğru geldiğimizde bakın uzunluğa göre şu göğüs hizasından itibaren bluzunuzun uzunluğuna göre şuranın motifini parçasını tam olarak örebilirsiniz veyahut da yarım yapabilirsiniz. Ama ondan önce biz bunu bu katlanmış haliyle beraber ters çeviriyoruz. Bakın, ters çevirdiğimizde bu da bluzumuzun arka kısmı. Şimdi bu arka kısmında artık bazı kapatmaları yapmaya başlayacağız. Bunun için de bakın şu parçanın, bu parçanın ve bu parçanın arkasından olan kısmı öreceğiz. Bunun için de ne yapacağız? Bu katlama parçasının bu bölgesini, bu sırasından ilmek geçireceğiz ve bu sırada ise 45 tane şişimize ilmek atacağız. Bir bu parçayı öyle öreceğiz. İkinci parçayı ise bu parçayı örerken tersi olduğu için 45 tane ilmek atacağız. Bu parçadaki ilmekleri alacağız ve şu iki parçayı da örmüş olacağız. Şimdi bu iki parçayı da örünce ondan sonra şu orta kısmını örerek devam edeceğiz. Şimdi önce arka kısmının bu katlamayı yaptıktan sonra bu parçadan ilmekler alıp bu parçasını örmeye başlayacağız. Onun için bu parçadan 45 tane ilmek geçireceğiz. İpimizi sabitleyelim.
Şimdi ilk ilmeği aldık. Diğer ilmekleri sırasıyla buradan geçiriyoruz. Bu parçadan 45 ilmek alıyoruz. Bunların yönlerini karışık yaparsanız çizgi yönlerini istediğiniz şekilde de olabilir. Ancak sadece dikkat edilmesi gereken kural, motifleri, kenarları öyle ilmekleri sırasıyla yapacaksınız ki parçaları dikişe ihtiyaç duymasın. Çünkü bu bluzumuzda hiç elde yapılmış bir dikişle birleştirme veya da tığ ile birleştirme mevcut değil. Şimdi bunu sıra sonuna kadar alıp devam ediyor. 45 ilmeği geçirdik. Bir tane orta ilmek yapıyoruz. Ondan sonra şişimize 45 tane ilmeği geçiriyoruz. Evet, 45 tane de ilmeğimizi geçirdik. Şimdi aynı işlemi buradan arkadan ilmekleri hep önden alıyoruz demiştik. Arkadan ilmek kesmeden, önden ise ortada 3 ilmeği bir ilmeği düşürerekten bu şekilde bu parçanın bu sefer bluzun arka tarafındaki parçasını örüyoruz. Şimdi bluzumuzun iki parçasını da bitirdik. Ekrana tam sığmıyor. Bu şekilde şurası biliyorsunuz kendime göre çevirdiğimde göğüs kısmıydı. En son şöyle ortasını birazcık şu iki parçayı ördük. Bu parçayı ve bu parçayı ördük. Şimdi burası ortada ördüğümüz 3 parçanın burası bizim kat yerimizdi. Yani yanların dikiş yeri. Buradan katlayıp tersini çevirdiğimizde biz zaten buradaki 2 tane parçayı örmüştük. Bu parçayı ve bu parçayı örmüştük. Şimdi sırasından devam edersek arkasını açık yapmayacağız. Böyle V yapmayacağız. O yüzden tam motiflerin karşılığı olarak şimdi biz bu orta parçanın karşılığını öreceğiz. Yalnız burada hep demiştik ki orta çizgiler hep aynı yönden artıralım ki çizgiler aynı olsun. Burada aynı yönden artırmamız pek mümkün değil. Çünkü tersinden yaparsak bu yanları birleştirmemiz zor. O yüzden bu parçayı örerken bunu çeviriyoruz. Bakın çevirdikten sonra şimdi bu parçayı öreceğiz. Örmek için ne yapacağız? 45 tane ilmeği buradan alacağız. Bir orta ilmek yapacağız. 45 tane ilmeği de buradan alacağız. Ve hem burayı ördükten sonra da aynı şekilde 45 ilmeği buradan alıp bu parçayı öreceğiz. 45 ilmeği gene kenarlarından alıp bu parçayı öreceğiz. Şimdi orta parça için yapacağımız şey 45 tane ilmeği alıp bir orta ilmek, yandan 45 ilmek alarak bu önde yaptığımız orta parçanın arkada karşılığını örmek. Bunun için de bu parçayı alıyoruz. En kenardaki kısmından ipi geçirip bir sabitliyoruz.
Bunu sabitledik ve bundan sonra aynı noktadan başlamak üzere birinci ilmeği aldık. 2 3 Bu diğer sıralarda yaptığımız işin aynısı. Bütün kenar boyunca bir 45 tane ilmeğimizi alacağız. ilmeği buradan aldık. Şimdi bakın, ondan sonra diğer parçayı alıyoruz. Orta artırmayı, ortadaki teki ilmek alarak da yapabilirsiniz ama genelde şu kenara işte bir, hemen yanında sıkı olacak şekilde iki battık. Bir tanesi orta ilmek oldu. Diğer 45'in biri. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra sonuna kadar ilmeğimizi alıyoruz. Evet, 45'te bu ilmeğimizi aldık. Şimdi burada ilmek alırken belki daha önce söylemişimdir. Şurada aynı şekilde ilmek almaya dikkat etmek lazım. Yani bir şöyle dişler yukarı geliyorsa hepsinin aynı olması lazım. Bu dişlerin genelde ön kısımda kalmasına dikkat etmek lazım. Çünkü ondan sonra farklılıklar olabiliyor. Yani şu kenar almalarda bakın böyle buradan birleştirme yapmışız. Arkada var ama düzgün şekilde aldığımız için sanki burası böyle düz örülüyormuş gibi. Herhangi bir oradan bir oradan olmuyor. Sıranın düzgün olmasına dikkat etmek lazım. Şimdi bu aldığımız parçayı da aynı şekilde öreceğiz. Ve bluzumuzu motif anlamında parça anlamında birleştirmiş olacağız. En son parçamızı da ördük. Şimdi son ördüğümüz parça buydu. Arka kısımda 2 tane parçayı birleştirmiştik. Şimdi bluzumuzu önünü çevirdiğimizde bakın 2 parçası, arkası ve önü artık birleşmiş oluyor. Bu şekilde arkası ve önü birleşmiş oluyor. Şimdi tekrar bluzumuzu tersini çeviriyoruz. Ne demiştik? Şu ön kısımlarını da bu ön 2 parçaydı. Göğse gelen kısımdı. Şimdi artık bu kenarlardan gene 45 artı 1 orta artı 45 ilmek alacağız. Burayı yapacağız ve sonra burayı yapacağız. Ve böylece bluzumuzun sadece şu üçgen olan alt kısımları kalmış olacak. Şimdi bu 2 parçayı da örelim. Bunları sadece sıralamasını gösteriyorum ki herhangi bir tekrardan aynı şeyleri anlatmamak adına. Şimdi bu parçayı ve bu parçayı öreceğiz.